Bu videoda klasik Sudoku oyunu nasıl oynanır ve oyunumuzun kuralları nelerdir? Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Sudoku kurallarına geçmeden önce oyun alanımızı bir tanıyalım. Sudoku oyununda yatay olan karelere satır, dikey olan karelere ise sütun ismini veriyoruz. Satır ve sütunların dışında kalın çizgilerle belirlenmiş bölgelerimiz de bulunmakta. Bu örneğimizde 4 tane bölgemiz mevcut. Oyunda kaça kadar rakamları kullanmamız gerektiğini bölge sayısı veya satır sütun sayısından anlıyoruz. 4 satır ve 4 sütunumuz olduğu için birden 4'e kadar rakamları kullanıyoruz. Eğer bizim buradaki bölge sayımız ve satır sütun sayımız 6 olsaydı birden 6'ya kadar rakamları kullanacaktık. Ancak burada 1, 2, 3, 4 rakamlarını kullanmak durumundayız. Oyunumuzun birinci kuralına göre aynı satır ve sütunlarda tekrar eden sayıları kullanamıyorum. Yani ben buradaki satıra baktığım zaman burada bir tane 3'üm var. Aynı satıra tekrar 3 rakamını yazamam. Aynı işlem sütunlar için de geçerli. Yukarıdan aşağıya doğru baktığım zaman burada 4 ve 2 rakamım olduğu için tekrar ben buraya 2 veya 4 rakamını yazamam. Buradaki sütunumuza 1 ve 3 rakamlarını yazmamız gerekiyor. Çünkü 1'den 4'e kadar olan bütün sayıları kullanmak zorundayız. Burada 4 ve 2 kullanılmış, 1 ve 3'ümüz eksik. Ben buraya 1 ve 3'ü yazarken ayrıca satırlara da bakmak zorundayım. Ben buraya şimdi eksik olan rakam 3'ü yazamam. Çünkü aynı satırda bir tane daha 3'ümüz mevcut. Onun için 3 rakamını buraya yazmak zorundayım. Yukarıdaki boş kutuya bir rakamını yazarak sütunumuzu tamamladık. Birinci kuralımıza göre satır ve sütunlara hangi rakamları yazmamız gerektiğini öğrendik. İkinci kuralımıza geçebiliriz. Bu oyunumuzda 4 tane bölgemiz olduğunu hatırlatmıştım. Birinci bölgemize bakalım. 1 ve 3 rakamı kullanılmış. Burada eksik olan rakamlarımız ise 2 ve 4'tür. Yani ben bir bölgenin içerisinde 1, 2, 3 ve 4 rakamlarının hepsini kullanmak zorundayım. Şimdi ben burada 2 ve 4 rakamlarını yazarken aynı şekilde satır ve sütunları da kontrol etmek zorundayım. Bu bölgenin içerisine 2 veya 4 yazmak istiyorum. Öncelikle çevresindeki rakamları bir inceleyelim. Burada 2 tane 4 rakamımız bulunuyor. 4 rakamının aynı satır ve sütununda tekrar 4 rakamını kullanamam. Örneğin buradaki 4'ün satırına ve sütununa baktığımızda şuradaki karemizin iptal olduğunu görüyoruz. Yani 4 rakamını sol köşedeki kutumuza yazıyorum. Oyunumuzun temel kuralları bu şekildeydi. Şimdi satır, sütun ve bölgelerimize dikkat ederek kutularımızı doldurmaya başlayalım. Öncelikle en fazla yazılan rakamları bir inceleyelim. Burada 2 tane 4 rakamımız yazılmış. Yani 2 tane bölgemizde 4 rakamı zaten bulunuyor. Biz şimdi diğer 2 tane bölgemizdeki 4'leri yerleştirmeye başlayalım. Sol köşeden başlıyorum. 4 rakamını çarpı koyduğum kutuya yazamam. Çünkü aynı satırda ve sütunda zaten 4 rakamı mevcut. Boş olan kutumuza 4'ümüzü yazıyoruz. 2 rakamını da geriye kalan boş kutuma doldurarak birinci bölgemi tamamlamış oldum. Sağ köşedeki bölgeye baktığımız zaman burada 4 ve 3 rakamlarının eksik olduğunu görüyoruz. 4 rakamını çarpı koyduğum yere yazamam. Mecburen sağ köşedeki kutumuza 4 rakamını yazıyoruz. Eksik olan 3 rakamımızı da yazarak sağ köşedeki kutumuzu da tamamladık. Şimdi burada gördüğünüz gibi sütunu incelediğimizde 3 kutunun dolu olduğunu ve sadece bir kutunun boş olduğunu görüyoruz. 4, 3, 2 rakamları yazılı olduğu için yukarıdaki boş kutumuza bir rakamını yazarak 3'ünü sütunu tamamlamış olduk. Şurada bir yatay satırımız var. Bu satırımızda 4, 3, 1 rakamlarını görüyoruz. Eksik olan rakamımız 2'yi de buradaki boş kutumuza yazdık. Aynı işlemi ikinci sütun içinde uygulayalım. Yukarıdan aşağıya doğru 3, 2, 4 rakamları mevcut. Bir rakamını yazarak buradaki sütunumu da tamamlamış oldum. Artık boş kalan kutularımı da aynı mantığa göre tamamlayarak oyunumuzu bitiriyoruz. Kurallarımızı kontrol edecek olursak 4 bölgemizde de birbirinden farklı rakamları kullandık ve oyunumuzu sorunsuz bir şekilde tamamlamış olduk. Aynı şekilde satır ve sütunlara baktığımız zaman da hepsi birbirinden farklı bir şekilde yazılmış oldu. Bu videomuzda klasik Sudoku oyununun kurallarını örnek üzerinden incelemeye çalıştık. Bir sonraki videomuzda örneklerimizle görüşmek üzere.